Merhaba arkadaşlar, size Excel'in kullanımıyla alakalı bir video seti hazırlıyorum. Bu videoda daha çok Excel'in pratik kullanımlarından bahsedeceğim size. Bu videoda ilk dersimizi oluşturuyor. Gördüğünüz üzere ilk dersimizde size anlatacağım konuları 6 ana başlık altında belirttim. İlki Excel'in tanıtımı, kısaca başlayayım size derseniz. Excel'i biz niçin kullanırız? Karmaşık hesaplarımızı yapmak için kullanırız. Aynı zamanda belli artık PowerPoint gibi sunum aracı olarak da kullanabiliyoruz. Çünkü o kadar veriyi bazen PowerPoint'e ekleyemiyoruz. Excel üzerinden de doğru bir anlatım şekliyle sizle yani karşımızdakine sunabiliyoruz. Kısaca başlayayım. Menü bilgisi demişim ikinci ana başlık olarak. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısımlar bizim menülerimizi oluşturuyor. Dosya kısmına gidiyorum. İlk olarak oraya anlatayım size. Dosya kısmının şu kısmı tamamen alt menülerden oluşuyor. Kaydet butonu nedir? Kaydet butonu diyelim ki bir Excel'de işlem yaptınız. Excel kayıtlı bir Excel. Kaydet dediğinizde işe yarar. Fakat kayıtlı olmayan bir Excel'de işlem yaptınız. Bu nedir? Kısaca size söyleyeyim. Atıyorum mail ortamıyla gelen bir Excel'dir. İndirmişsinizdir ama henüz bir işlem yapmışsınızdır ama bir kaydetme işleminde bulunmamışsınızdır. Veya online ortamdan bir Excel indirmişsinizdir. Üzerinde işlem yapmışsınızdır ama henüz bir kaydetme işleminde bulunmamışsınızdır. Kaydet dediğinizde sizi otomatik olarak farklı kaydet noktasına taşır. Farklı kaydetten de bilgisayarın herhangi bir dosyasına veya masa üstüne kaydedebilirsiniz. Farklı kaydet biraz önce dediğim gibi henüz kaydedilmemiş dosyaları kaydetmeye yarayacağı gibi diyelim ki kayıtlı bir dosyanız var. Bir işlem yaptınız. O işlemin üzeri bu işlem olduğu gibi kalmasını istiyorsunuz. Fakat üzerine ekstra bir işlem de eklemek istiyorsunuz. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Hani o işlemin üzerine ekstra eşledikten sonra direkt kaydet tuşuna basmıyorsunuz. Farklı kaydet deyip eklediğiniz işlemlerle ilgili olan dosyayı farklı kaydet dediğinizde yeni halini bir dosyada, eski halini bir dosyada görebiliyorsunuz. Aç kısmından da bilgisayar üzerindeki diğer dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Bilgi kısmından da Excel'deki belli başlı izinleri, yapılması gerekenleri bilgilendirmede bulunuyor. En son kısmında da Excel üzerinde yaptığım çalışmaları görüyorsunuzdur. Kampanyalar üzerine çalışmalar var, referanslar üzerine, müşteri listesi üzerine, video tanıtımı üzerine. Bu Excel'lere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Yeni kısmından da boş bir şablon açabiliyorsunuz. Excel boş şablonu açabiliyorsunuz veyahut diyelim ki şöyle yapabiliyorsunuz. Herhangi bir konuda çalışma yapacaksınız. Yeni bir çalışma şekli oluşturmak istiyorsunuz. Diyelim ki stoklar üzerine bir çalışma yapacaksınız. Bakın hazır stok şablonu var. Excel size bu konuda destek olabiliyor. Veya nedir? Zamanlama üzerine bir çalışma yapacaksınız. Hazır şablon var. Faturalar üzerine bir çalışma yapacaksınız. Hazır şablon var. Bütçeler üzerine, etkinlik, bunun gibi birçok hazır şablona ulaşabiliyorsunuz. Yazdır kısmından da bakın benim ekranım geldi. Biraz önce size dersimde anlatacağım ana başlıkları belirtmiştim. Yazdır kısmından da belli başlı ayarlamalar yaparak sayfayı yazdırabiliyorsunuz. Bu ayarlama kısmını ben size daha sonra detaylı olarak göstereceğim. Aslında belki de uygulama içerisinde de gösterebilirim size bunu. Kaydet ve gönder tuşu var. Burada biz ne yaparız? Genelde nasıl göndeririz dosyalarımızı? Atıyorum mailimizi açarız, kayıtlı dosyayı ekler öyle göndeririz. Fakat hani diyelim ki bir işlem yaptınız ve dosya göndermek istiyorsunuz. Direkt kaydet gönder tuşundan maile ek olarak, direkt Excel formatında ek olarak, direkt maile PDF eki olarak, XPS eki olarak veya internet fax olarak gönderebiliyorsunuz. Artık fax kalmadı ya, yani diyelim ki böyle bir şey oldu da ihtiyaç duyuldu. Bilgisayarlar bozuk, gönderebiliyorsunuz. Yardım seçeneğinden de gerek online gerek offline belli başlı konularda Excel hakkında yardımlara başvurabiliyorsunuz. Umarım bu video eğitim setlerinden sonra bu kısım sizin için geçerli olmaz. Giriş kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz birçok araç var. Tool'lar var gördüğünüz üzere. Küçük küçük tool'lar var. Bu tool'lar hepsinin ayrı ayrı bir işlemi var. Ama ben size bunları teker teker açıklamayacağım. Çünkü bunları daha çok böyle kullanım halinde öğrenmenizi istiyorum. Uygulamalı olarak daha etkili olacaktır. Ekle kısmında size yani videonun başında söylemiştim. Şöyle ne demiştim? Excel hani detaylı hesaplamaları basit indirgeyebileceğimiz için birçok veriyi PowerPoint'e koyamayacağımız için aynı zamanda birçok veriyi de doğru bir şekilde sunum şekline getirebilmemiz için kullandığımız bazı özellikler var. Nedir? Belli başlı verileri mesela grafik haline getirebiliriz. Ne bileyim tablo şekline getirebiliriz. Belli başlı resimler ekleyebiliriz. Onları tamamını bu ekle menüsünden yapıyorsunuz.
Sayfa düzenine geldiğimizde hani yine biraz önce söylediğim gibi hani biz Excel'i gerek kendimiz için gerek atıyorum yansıtıp birilerine sunum yaparken yaptığımız çalışmaları daha düzgün bir şekilde göstermek istediğimizde sayfa düzeni anlamında veya yazıcıdan çıkmadan önce sayfada belli başlı ayarlamalar yapmak amacıyla kullandığımız kısımdır. Formüllerde de yine Excel'in tanıtımında bahsettiğim gibi karmaşık hesaplamaları daha basite indirgediğimiz bir platformdur dedik. Belli başlı formül seçeneklerinin bulunduğu bir menüdür. Veri kısmına geldiğimizde dediğim gibi biz hani basit verilerle uğraştığımız gibi çok karmaşık verilerle de uğraşıyoruz. Yani binlerce satırı içeren verilerden uğraşıyoruz. Bu verileri düzenlediğimiz araçların olduğu bir menüdür. Gözden geçirdi. Biz diyelim ki işlemimizi yaptık ama bununla alakalı olarak son bir değişiklikler yapmak istiyoruz üzerinde. Atıyorum bu çalışma sayfasını koruma kısmı vardır. Bunun gibi farklı şeyleri yaptığımız, bizim çok aşırı derecede kullanmayacağımız bir menü kısmıdır. Görünüm kısmında da gene yazıcıdan çıktı almadan önce veya herhangi bir sunum yapmadan önce bizim çalışmalarımızın son şeklini daha çok buradan kontrol ettiğimiz, belli başlı ayarlamalar yaptığımız bir kısımdır. Kısaca menü tanıtımımız bu şekilde. Ben videolarımı 10'ar dakikalık kısımlarda oluşturacağım arkadaşlar. Diyelim ki burada gördüğünüz konuların hepsi yetişmedi. Bir sonraki videoda zaten devamını bulabileceksiniz. Daha sonra ne dedik? Hücre tanıtımı. Hücre tanıtımına gelelim kısaca arkadaşlar. Bu arada burada gördüğünüz sayfalar, burada arada 2 yok ama ben biraz önce onu sildim. Sayfa kısımları vardı. Şuraya eklediğinizde yeni sayfalar ekleyebilirsiniz. Ben şunu şu şekilde silebiliyorsunuz aynı zamanda. Şuraya gelin. Hücre nedir arkadaşlar? Arkadaşlar şurada gördüğünüz bütün küçük dikdörtgenler hücredir. Şunların tamamı hücredir arkadaşlar. Şunların tamamı hücredir. Küçük küçük hücre. Şöyle geldiğimizde şurada bir şey görüyorsunuz. Bir tanıtım görüyorsunuz. Bu hücrenin adıdır. B4'tür. Bakın sütunu B, satırı 4. Şuraya geldiğimizde E3. Buraya geldiğimizde D10. Burası A14. Gördüğünüz gibi bunlar da hücrelerimizin adıdır ve burada adlarını çok rahat görebiliyorsunuz şu kısımda. Gördüğünüz gibi. Ben tamamını siliyorum. Tamamını sildim. Şimdi hücreye giriş nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar hücreye geldiğinizde çift tıkladığınızda şurada bir yanıp sönen imleci görüyorsunuz. Bir isim girelim. Şu an bir metin bilgisi giriyoruz. Bir şehir girelim. Şimdi bir rakam girelim. Bir yıl girdik mesela. Tarih girelim. Şeklinde bilgileri girebiliyoruz. Sadece çift tıklayarak mı? Hayır. Mesela D3 hücresindeyiz. Fx işlem D3'e ait işlem çubuğuna geldiğimizde burası bunu gösterir. Buraya mesela gördünüz mü? Buraya bir sene girebiliriz. Tarih girdik. Bu şekilde de veri girişimizi yapabiliriz. Veri girişleri bu şekildedir. Konularımıza bakalım. Veri girişini yaptık, hücre tanıtımını yaptık, hücre biçimlendirme. Arkadaşlar hücre biçimlendirmenin bölünmesini istemiyorum. Bu videoyu kesiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda hücre biçimlendirmeden devam edeceğim.